Selam, ben Saadet ve hoş geldin. Bu videoda Ağustos ayında okuduğum çizgi roman ve mangalardan bahsedeceğim. Videonun önemli bir kısmı olacak. Bu da öncelikle okuduğum bağımsız yabancı çizgi roman ve mangalardan bahsettikten sonra yerli milli çizgi romanlardan bahsedeceğim size. Evet, Ağustos ayında yerli milli çizgi romanlarla yolum kesişti ve birbirinden güzel, birbirinden kaliteli, hatta ödüllü çizgi romanlar var. The Boys çizgi romanları ve dizisiyle ilgili bir videom vardı. Eğer izlemediyseniz buradan izleyebilirsiniz. The Boys süper kahramanların pislik olduğu tezini savunuyor ve bunu ortaya çıkarıyor. Artı 18 bir çizgi romandır. Benim bile çoğu yerde kaldıramadığım paneller vardı. Ufacık da bir bilgilendirme yapayım. Detaylı olarak merak ediyorsanız videomu dediğim gibi izleyebilirsiniz. Dizi ve çizgi roman arasında çok fazla fark var. Bu cildi o videomda okuyamamıştım, yetiştirememiştim. Karanlık ve politik oyunlar bu ciltte ortaya çıktı. Tabii ki de bunu ortaya çıkaran kim? Elbette Butcher ve ekibi. Ve bu ay bir What If okudum. Bu What If hikayeleri gerçekten Marvel'ın sınırlı sonlarını sonsuz sınırsızlığa doğru uzatıyor. Her bir What If hikayesinde bambaşka sonlar karşılıyor sizi. Bu sebepten keyif alıyorum What If okurken. Molalarda, yolda vesaire böyle kısa aralarda da tüketilecek bir fasikül serisi What If'ler. O yüzden de seviyorum biraz. Zaten tüm What If'lerde genel itibariyle farklı olasılıkların, olayların nasıl değişeceğini konu alıyor. Kapaktan anlayacağınız üzere de bu fasikülde Gwen Stacy'nin farklı bir yola sapmasını işleyerek kaderini bambaşka bir noktaya doğru çiziyorlar. Tabii bundan en çok da kapaktan da anlayacağınız üzere mahallemizin dost canlısı Spider-Man'i etkileniyor. Bu What If'te de sevdiğim detay şu oldu. Gwen Stacy'nin karakter gelişimi çok farklı nüanslarla işlenmiş. Böyle güzel değişiklikler bence Marvel okurlarını canlı, dinamik tutuyor. Çizimler vesaire zaten modern bir renk paleti taşıyor. Bu yüzden de rahatlıkla sıkılmadan okutuyor kendini. Gelelim bu ikisine. Birincisi Mesih, diğeri ise Elçilerin İşleri. Bunlar arkadaşlar İncil metinlerinden işlenmiş. Daha doğrusu oradan uyarlanmış çizgi romanlar. İçleri de hatta şu şekilde. Göstereyim şöyle size. Bunu da göstereyim hatta. Hani İncil okumalarını merak ediyorsanız ya da daha önce İncil okumadıysanız fikir sahibi olmak için eğer bulabilirseniz tercih edilebilir ama ben olsam bu tarz dini metinleri orijinal kitaptan okurdum. Yani keza olmasa da olur diyeceğim tarz ama biliyorsunuz ben böyle değişik okumalar yapmayı seviyorum. Bu arada Gwen Stacy'nin What If'inin de çizimlerini şu şekilde göstermek istiyorum. The Boys'u zaten The Boys videomdan biliyorsunuzdur ama burada da şöyle bir göstereyim yine de. Ve gelelim benim hayatımın aşkı, canımın içi, biriciğim. Eğer kanalı sürekli izliyorsanız benim iflah olmaz bir Catwoman hayranı olduğumu biliyorsunuzdur. Hatta ısrarla onun tam anlamıyla bir villain olmadığını sonuna kadar savunacağım. Sırf bu yüzden de Dedektif Comics'in 80. yılına özel çıkmış bu sayıyı Catwoman varyantı almıştım. Bu ay okuma şansım da oldu. Batman severleri mutlu edecek şekilde çizimleri şu şekilde göstereyim. Biliyorsunuz DC'nin açılımı Dedektif Comics. Her ne kadar süper kahramanlarla ilişkili olsa da aslında Batman'in de asıl misyonu bir dedektif edasıyla suçluları, zanlıları bulmaktır. Ana misyonundan bahsediyorum burada. Bu ciltte 80. yıla özel bir cilt. Farklı yazar ve çizerlerden oluşan Batman hikayelerinin bir antolojisi. Bu cildi okurken hem klasik o nostaljik daha doğrusu kara mizahla karşılaşacaksınız. Hem de bildiğimiz DC duygusallığını içinde barındırıyor. Ayrıca birden çok sanatçının farklı tarzını da bu ciltte görmek tam koleksiyonluk yapıyor onu. Zaten özellikle bu sebepten Catwoman varyantı aldım. Ve aynı zamanda Batman'in farklı dönemlerdeki dostlarına, düşmanlarına gönderme yapılan derlemelerin toplaması. Hikayeler arası hem karanlık hem de umut dolu bir geçiş var. Zaten James Gunn'ın yeni evrenini de tam olarak DC'nin bu tonunu yakaladığı için seviyorum. Çünkü çizgi romanlar o karanlık ve umut veren tonu muhakkak koruyor. Türkçesi de basılmıştı biliyorsunuzdur. Bende İngilizcesinin birinci fasikülü var. Çizimleri de hatta göstereyim şu şekilde. Serinin ilk fasikülü. Yani Catwoman'ı gördüğüm her panele büyülenerek baktım. Gotham'da işlenen seri cinayetlerin katili bulmaya çalışılıyor. Hem mafya hem klasik düşmanlarıyla mücadele ettiği bir seri Batman'in. Yani film noir havasını çok seviyorum. Karanlık çizim tarzı da bence mükemmel. Ve bir diğer birinci fasikülüm de burada. Hemen size çizimlerden de şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bu seride DC evreninin kahramanlarının en karanlık kabuslarıyla yüzleşmesini konu alıyor. Bu fasikül giriş niteliğinde ana karakterlerin mesela Batman'in kabus dünyasına adım atıyorsunuz. Yani kabus dünyalarına adım atıyorsunuz. Bu arada İngilizcenizi geliştirmeyi düşünüyorsanız bu tarz fasiküller kesinlikle birebir çözüm. Hem kullanılan
kelimeler bakımından çok basit hem de dili gerçekten de geliştirir düzeyde. Yani çok sevdiğiniz bir kahramanın herhangi bir serideki ilk fasikülünü alıp okuyarak İngilizce seviyenizi geliştirebilirsiniz. Mesela çok az kelimeleri translate ettim. Onun dışında gayet İngilizce okuma odaklı fasiküller olduğunu da söyleyebilirim. Ve gelelim bu videonun iki mangasına. Aslında Paradise Kiss ve Güzel Kokulu Çiçekler Zarafetle Açar mangalarını da eklemeyi düşünüyordum. Ancak onlar için zaten bir video yaptım ve biliyorsunuz ben Stitch filme sarıp onları kaldırıp biriktiriyorum. Çünkü henüz hala yeni bir kitaplık alamadım. Bir tek şu kadarcık rafım boş. Hani buraya da hangisini koysam, nasıl koysam gibi kararsızlıklar alıyor beni. O yüzden onları sarıp kaldırdığım için tekrardan da açamadım. Ama merak ediyorsanız Paradise Kiss'in videosunu buradan izleyebilirsiniz. Gayet romantik ve George karakterine gıcık kapacaksınız. Keza benim için en azından öyle oldu. Güzel Kokulu Çiçekler Zarafetle Açar ise gayet masum ve romantik bir tarzı var. Bu yüzden de her yerde okunabilecek mangalardan. Peki benim bahsedeceğim o iki mangadan birincisi hangisi? Bu videoda daha çok haberimin olmadığı çizgi romanlar ve mangalar yer alıyor. Mesela Old Man. Yani benim bu mangalardan hiç haberim yoktu. Çizimlere bakar mısınız ya? Hatta ilk okuduğumda dedim ki ben bu acaba bir oyunun mangası filan mı? Çünkü çizimler sanki böyle oyun mangası gibiymiş geliyor. Ve aynı zamanda hem birinci cildin hem ikinci ciltte şöyle posterler var. Bu da çok değişik geldi. Daha önce hiç görmemiştim. Tabii ki de bunu buradan kopartmaya gerek yok diye düşünüyorum. Yani kopartmayalım. Aynısından ikinci ciltte var. Tabii ikinci ciltte de farklı bir poster var. Sadece konsept olarak aynı olduğunu vurgulamak istedim. Aranızda bunları okumuş olan var mı? Eğer yoksa çizimleriyle bile size farklı bir deneyim yaşatacağını düşünüyorum. Keza Milyon Katlı Labirent yukarı ve Milyon Katlı Labirent aşağı ciltleri de öyle. Yani şöyle söyleyeyim. Old Man sanırım devam etmesi gereken bir seri. Çünkü hikaye çok yarıda kaldı. Ama Milyon Katlı Labirent bu iki ciltle tamamlanıyor ve üstelik her yaş grubunun herhangi bir yerde okuyabileceği mangalardan yine. Hemen de konularından bahsedeyim size. Old Man Tayvanlı yazar ve çizer Chang Sheng'in kaleminden çıkma. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Chang Sheng. Şimdi hikayede yetim bir çocuğu evlat edinen bir 17. yüzyıl kraliçesi var fakat bunu kendi emelleri için yapıyor. Ve tamamen acayip bir güzellik takıntısı var. Hani şey gibi düşünün. Ayna söyle bana var mı benden güzeli? Ayna der ki var. Aynayı parçalar. O tarz bir takıntılı, manipülatif ve taşlaşmış bir kalbi olan kraliçe var. Ve bu kraliçenin bir çocuğu evlat edinmesiyle bütün hikaye başlıyor. Yani ismiyle ilgili biraz daha konuşursam spoiler olacak. Çünkü bunun cildin hemen başında öğrenmiyorsunuz, okudukça öğreniyorsunuz. Okumanızı tavsiye ederim. Çizimleri iyiydi. Yani bir oyundan uyarlanan manga ya da bu mangadan uyarlanmış bir oyun varmış gibi düşünün. Yani oyun çizimleri gibiydi. Şimdi bu hikaye bilim kurgu mekaniğinde. Yani sadece aksiyon anlatısı değil. İçinde aksiyon da var. Tempo bazen düşüyor ama bunun olması da gerekiyor. Çünkü sonuçta varmaları gereken bir yol var, bir süreç var. Dışarıda okuduğum ilk manga olabilir kendisi. Normalde dışarıda bir manga okuyacağım zaman kapağını kapatarak okuyorum. Hani başkaları tarafından gözükmesin diye şömizini kapatıyorum ama bunları çok rahatlıkla okuyabilirsiniz. Herhangi bir artı 18 unsuru yok. Her yaş grubu çok rahatlıkla okuyabilir. Birinci cilt ilk Milyon Katlı Labirent yukarı yani yukarı dünyada geçiyor. İkinci cilt ise Milyon Katlı Labirent aşağı. Bu da aşağıda geçiyor. Peki bu aşağı ve yukarı dünya ne? Bunu da söylersem spoiler olur. Aslında biliyorum mangalarda, animelerde bu en başta intro olarak bile veriyorlar bunu ama ben tadınızı kaçırmak istemiyorum. Sadece şöyle özet geçeyim. Şu kapaklarda gördüğünüz iki arkadaş, bu arada size çizimleri de göstereyim. Bir oyun şirketinde çalışıyorlar ve beraber yaşıyorlar. Ana karakterimiz ise Reika ve bu iki karakter bir gün kendilerini sonsuza kadar uzanan kompleks bir yapının içinde bulurlar. Ve bu yapı sadece fiziksel olarak değil, mantıksal olarak da sonsuza kadar uzuyor. Öyle bir labirent yani ve bu labirentten çıkmaları için yapmaları gereken görevler var. Cevaplarını bulmaları gereken sorular var. Bir de bu iki arkadaşa hem aşağı hem yukarı dünyada moderatör olan birisi daha var. Zaten o kişiden daha sonra biraz daha aksiyon artıyor diyebilirim. Yine benim için okuması keyifliydi. Farklı bir türü de tatmış oldum. Genelde bu türde çok okumuyorum çünkü. Altın Çağ'ın kahramanını gülümseten bir saygı duruşuyla çıkartılmış ve aynı zamanda Türk yazar çizerlerimiz tarafından çıkartılmış bir çizgi roman. Önceki çizimler gerçekten çok eğlenceli ve çok keyifli. Şöyle göstereyim size. Böyle insanın eline aldığında bir çırpıda okuyası,
saatlerce panelleri, çizimleri inceleyesi geliyor. Aslında birçok çizgi romanda zaten, yani o süper kahramanlarda bu karakterden rol model alınarak çizilmiş. Bu cildi okuduğumda öğrendim. Yani şey gibi geldi bana, hani böyle çizgi romanların Hollywood sahnesine çıkmasının ana sebebiymişcesine bir çizgi roman. Doğru anlatabildim mi bilmiyorum. Ve gelelim videonun en heyecanlı kısmına. Yerli milli yazar ve çizerlerimizin çizgi romanlarına. Tayyar Özkan'ın koleksiyon cildinden bahsetmek istiyorum. Daha önce zaten başka bir çalışmaları vardı bende. Öğrencileriyle birlikte ortaya çıkardıkları bir üründü. Eski videolarımda muhakkak eğer izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bu ciltte de mağara adamı alegorisi var ve gerçekten çok tatlı. Hani kimi zaman günümüzde geçiyor, kimi zaman toplum sorunlarına. Çizimler ise dönem dönem yer aldığı basın, yayın kuruluşları çerçevesinde değişiyor. Mesela bu şekilde değişebiliyor. Mağara Adamı Amerika, Avrupa ve Çin'de değer bulmuş bu arada. Türkiye'de de yayınları var ama sanırım yurt dışında daha popüler, daha çok biliniyor. Kelimelerle anlam bulmak elbette sanattır ama kelimeleri kullanmadan görsel dille anlamı ifade etmek çok büyük beceridir bence. Çünkü burada görselin gücüyle bir şeyleri ifade ediyorsunuz ve bu bambaşka bir yetenek. Bu da zaten koleksiyonluk bir cilt. Bu ciltte de zaten bugüne kadar yapmış olduğu Mağara Adamı çalışmalarının çoğuna, hatta belki de tamamına yer verilmiş. Ve her panelin sonunda Mağara Adamı ve modern insan arasındaki o ayrımın ne kadar ince veya ne kadar kalın olduğunu okuyucu olarak düşünüyorsunuz. Bence kült tasarım olan bir koleksiyon cilt diyorum ve bir sonraki çizgi romanımıza geçelim. Tuhaf hikayeler ve mitler. Sessiz anlatının iyi bir noktadan okuruna seslendiği bir cilt olduğunu düşünüyorum. Mitoloji vesaire seviyorsanız, hatta bir de tuhaf tarafından bakınca bir reels çekmiştim ben. Çizimleri de size şu şekilde göstermek istiyorum. Bence sessiz çizgi romanların en güzel örneklerinden biri. Aslında ülkemizde ben çok fazla bu tarz çizgi roman görmedim ama yurt dışında oldukça popüler olduğunu da biliyorum ayrıca. Tıpkı Mağara Adamı'nda olduğu gibi ama çizgilere hızlı hızlı bakınca sanki animasyon izliyormuşsunuz gibi oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, hani bazen yapardık ya şöyle kağıtlara ve hareket etmeye başlardı. Siz de böyle panellere hızlı hızlı bakınca sanki hareketi görüyormuşsunuz gibi oluyor. Bu da benim için çok keyifli bir deneyimdi. Bu arada bu eserde farklı ülkelerin garip ve az bilinen mitlerine yer veriyor. Bu sebepten de hani anlam açısından gerçekten düşündürücüydü. Çünkü siz sadece çizgilerden de anlamaya çalışıyordunuz çoğu panelde. Ve gelelim okurken sürekli beni gülümseten karikatüristik bir atmosferi var ve gerçekten günlük hayatta çoğumuzun başına gelmiş olan veya gelecek olan veya hayatın içinden olan birçok detaya yer vermiş paneller görüyorsunuz burada da. Antropomorfik bir eser olması, yani içinde pati olan bu çizgi roman beni nasıl etkilemesin, yani imkanı yok. Bazen modern yaşamın içinde suskunları oynuyoruz ya, bu suskunluğa çekildiğimiz anlar vardır. İşte tam o yerde, o noktada Salep devreye giriyor ve gayet de memnun ve mutlu ediyor sizi. Ben okurken acayip keyif aldım bu yüzden. Zaten dediğim gibi böyle içinde kedi, köpüş falan olduğunda tamam diyorum, okey ben bunu okuyorum. Bu arada çizimleri ekstra şirin gelmesinin sebebi de, dikkat ettim, çizimler çoğunlukla oval çizimler. Bu da gerçekten hani bir sevecenlik katıyor. En azından ben öyle düşünüyorum. Hazır Salep'i okumuşken yine Salih Gönenli'nin Ne Demiş Üstad isimli antropomorfik aforizmaların yer aldığı çizgi romanı da okudum. Şimdi bu çizgi romanı bence her çizgi roman koleksiyoneri kitaplığında bulundurmalı. Neden? Öncelikle filozofların, yazarların temel düşünceleri, temel tezleri her panelde kelime kelime yer alıyor ve bir bütünlük sunuyor size. Siz bu yazarların, düşünürlerin, filozofların ana metaforlarını panellerden okurken aynı zamanda çizimlerle de destekleniyor. Bu yüzden de oldukça düşündürücü bir ciltti benim için. Ve zaten de bir edebiyat geçmişim olduğu için ve felsefe okumalarından da çok keyif aldığım için biraz da bu şekilde bir felsefi okuma yapmak benim için oldukça keyifliydi. Sonsuzluk Odası ise Ümit Kireççi'nin çok çizerli bir bilim kurgu antolojisi. Kara kalem tarzı şöyle çizimler var ve her öykünün başında yazar sizi düşünmeye, hatta sorunun cevabını sizin vermenizi isteyen sorularla sizi baş başa bırakıyor. Aynı zamanda şunu çok sevdim bu çizgi romanda, kötücül figür temasının yanında aslında birçok farklı tema da barındırıyor içinde. Bu yüzden okurken sıkılmamanızı sağlıyor. Ve cevap arayan bir dili olduğu için de okurken kendinizce sorguluyorsunuz. Hatta bir noktada konuşmaya da başlayabilirsiniz yani çizgi romanla. Öyküler tek fikir ve tek duyguyu da kristalize ediyor gibi geldi
geldi bana. Çizim zenginliği de zaten güçlü olduğu yönlerinden bir tanesi. Ve geçiyorum bir sonraki çizgi romanımıza. Postapokaliptik bir fable okudunuz mu? Nasıl haberim olmaz diye de çok kızgınım kendime. Bence ben yerli milli yazar ve çizerlerimizin değerini bilmiyorum. En azından kendim için böyle bir eleştiri yapabilirim. Çünkü gerçekten Avrupa'yı tadı veriyor. Yani okuduğunuz DC çizgi romanlarından farksız bir hikaye okuyorsunuz. Hani DC'nin bağımsız tarafı var ya, ondan farksız hikayeler okudum ve diyorum ki hani neden acaba bunu araştırma, bu duruma da biraz eğilme ihtiyacı duymadım. Hayır, bunun ekstrem bir milliyetçilikle alakası yok aslında. Bunlar daha ulaşılabilir ve daha çok bizden. Yani sorunlar, göndermeler, espriler daha çok bizden ve şöyle bir edisyon karşılıyor sizi. Işıktan şu kuşların parlayışını görüyor musunuz? Ve görsel olarak da çok güzel yer kaplayacaktır kitaplıkta. Dokusu da zaten çok soft. Evet, aslında birçok fazla biz kıyamet sonrası hikaye okumuşuzdur, izlemişizdir ama buradaki bir tık daha farklı. Hani dedim ya, postapokaliptik bir fable. İnsanlığın sonu bir meteorla gelmiyor. Kendi inşa ettiğiniz canlılar tarafından geliyor. Yani kuşlar. Evet, zaten isminden de anlaşılıyordur bu. Spoiler sayılmaz. Bu çizgi romanı gidelim. Çizgi roman kültürünün yerleşmiş olduğu bir toplumda çıkartalım. O kadar çok popüler olur ve o kadar çok fazla dile çevrilir ki. Zaten bu arada yerli milli çizgi romanlar arasında popüler olanlardan olmasına rağmen haberim yok. Bu da birazcık benim utandım. Gelelim Karadut Ekspres'e. Aranızda okuyanlar vardı. Ben birkaçınızda bunları görmüştüm. Hatta merak etmiştim. Bu ay benim de okuma fırsatım oldu ve ben de okudum ve çok sevdim. Çünkü otobüslerde uyuduğum zaman hep şöyle olurum. Yani bir şey mi olacak? Bir tedirginlik, bir ürperti. Hani sanki gerçekten başka bir dünyaya ışınlanacakmışım da imkansız olaylar olacakmış gibi düşündüm. Halbuki öyle bir şey olmaz. Şoför bazen çok hızlı, bazen de çok yavaş gider. Ama benim bilim kurgu yazarı beynimin içinde dönen hikayeler burada gayet de geçiyor ve gerçekten de bazen gerilim, bazen de hani kreatif bir noktadan okuruna sesleniyor. Şayet ben otobüs yolculuğunda okumuş olsaydım zaten uyuyamıyorum. Hiç uyuyamazdım. Eğer aranızda okumayanlar varsa muhakkak öneriyorum. Çünkü yerli milli. Tam bu iki çizgi romandan bahsedecektim ki son olarak bir önceki çizgi romanları o kadar anlatmaya kendimi kaptırdım ki çizimleri göstermedim. Hemen onları göstereyim size. Karadut Ekspresi'nin arka kapağı bu şekilde ve çizimi de şu şekilde. Yani gayet kolay okunabilen, kolay akan bir hikaye. Çok da seveceğinizi düşünüyorum. Bu cilt ise daha karanlık bir atmosferden sesleniyor ama iki cildin de birbirinden kıymetli olduğunu söyleyebilirim. Çizim tarzı elbette çok benzer ama çizer noktasında da değişkenlik olduğunu okurken fark edeceksinizdir. Postapokaliptik fable'ımızın da çizimlerini göstermek istiyorum. 50 saat övdükten sonra çizimlerini göstermeyi nasıl atlarım işte heyecandan. Çünkü gerçekten yerli milli bir başarıdan bahsedince insan böyle kaptırıp gidebiliyor benim gibi. Ya bakar mısınız, muazzam ya. Sentiment var ya, değil mi? Demeyin sakın abartıyorsun falan filan diye. Bence gayet sentiment var, çizimler var içinde. Tamam. Gelelim şimdi Kayıp Aklımın İzinde ve Büyülü Gerzeklik ciltlerine. O kadar tatlı bir karikatüristik havası var ki. Hikayeler yine hayatın içinden, bizim gerçekliğimizden, bizim sorunlarımızdan, bizim toplumsal mitlerimizden bahsediyor. Bu sebepten de zaten yerli milli çizerleri, yazarları okumak belki de bu yüzden ekstrem bir keyif veriyordur. Ben bu çizgi romanları okurken çok keyif aldım. Gönülden söylüyorum. Yerli milli okumalar yapmanızı çok isterim. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Ben bu kanalda sevmediğim, nefret ettiğim şeyleri asla paylaşmıyorum. Bu sebepten de umarım önerilerimi beğeniyorsunuzdur. Şimdiden keyifli okumalar, yorum atıp like atmayı ve kanala abone değilseniz bir aboneliğinizi alırım artık. Bildirimleri de açabilirsiniz. Arada da canlı yayınlar yapıyoruz. Oraya da beklerim. Kendine iyi bakma cesaretini hiç kaybetme. Görüşmek üzere.